Herkese selamlar arkadaşlar. Otobonus'tan ben Onur. Kanalın ilk videosu ve ilk konuyla karşınızdayım. Bugün Fiat Egea Cross'u inceleyeceğiz. Araç 1.4 motora ve manuel şanzımana sahip, aynı zamanda da Urban donanımında arkadaşlar. 2025 model. Urban donanımla beraber biliyorsunuz ki LED farlarımız geliyor. İçeride tablet ekranımız da bulunmakta. Bunları da sizlere göstereceğim. Tabi GSR2 ile beraber en boştan en üst donanımına kadar standart olan bazı güvenlik donanımlarımız var. Bunlardan bir tanesi şerit takip, tabela okuma, yorgunluk tespit, çarpışma önleme gibi özellikleri de mevcut aracın. Eğer söylemeyi unuttuğum bir özellik varsa yine sürüşte bu konuya değineceğim. Bunları test edeceğiz. Yani çarpışma önlemi hatta gelirken devreye girdi. Gerçekten bayağı bir fren yapıyor yani. O konuda güzel çalıştığını söyleyebilirim. Tabela okuma da hani bazen bazı tabelaları kaçırsa da, böyle kıyıda köşede bulunan tabelaları kaçırsa da o da %80 %90 gayet güzel çalışıyor. Şerit takip sistemi de arkadaşlar, yine sürüşte bunu bahsedeceğim ama tekrardan hazır konuya değinmişken söyleyeyim. Şerit takip sistemi de şeridi ortalamıyor maalesef. GSR2'de onu kapsamıyor diye tahmin ediyorum. Olsaydı olurdu. Şerit takip sistemi de sadece sizin şeritten çıkmanızı engelliyor. Yani direksiyonu bıraktığınız zaman herhangi bir dalgınlıkla şeritten taşmaya başladığınız zaman direksiyon kendi müdahale edip sizi şeride tekrar sokuyor. Bu aslında şeritten çıkmamızı sağlayan bir sistem. Bunun beraberinde arkadaşlar çelik jantlarımız geliyor. 17 inç bu arada bu jant ve lastiklerimiz arkadaşlar fabrika çıkışlı Bridgestone Turanza ile beraber geliyor. Gerçekten güzel bir lastik bu arada. Kaliteli bir lastik koymuş Fiat burada. 2025'lerinde arkadaşlar Traction Plus da geldi. Çekiş kontrol sistemi. Araziye girdiğiniz zaman arkadaşlar örnek veriyorum, sağ tekeriniz boşa düştüğü zaman sağ tekerinizi güç göndermiyor. Sol tekerinize çeker çekiş varsa o tarafa bütün gücü aktararak sizin bulunduğunuz konumdan çıkmanızı sağlıyor. Bu da aslında Egea Cross'a yakışan bir özellik aslında. Güzel olmuş. Dışarıdan aktaracaklarım bu kadar arkadaşlar. Zaten 2020'de makyajlandığı için araba tasarımına aşinasınızdır diye düşünüyorum. O yüzden tasarımı anlatmama gerek yok. Zaten görüyorsunuz. LED farlar geliyor. Gece aydınlatması gerçekten güzel. Ve arka tarafta da arkadaşlar bu arada farımız LED. Hem LED hem halojen karışım arkadaşlar arkadaki, ama ön taraf full LED. Sinyallerimiz de LED yanıyor. Hatta onları da size hemen bir göstereyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sinyallerimiz de bu şekilde gündüz farının yerine yanıyor. GSR2 ile beraber onu söylemeyi unuttum. Yine arabanın içine geçince size göstereceğim ama arka park sensörü ve geri görüş kamerası da artık tüm Egea Cross'larda ve tüm Egea sedanlarda, hatta tüm araçlarda GSR2'den dolayı standart geliyor. Haberiniz olsun. Gerçekten çok güzel çalışıyor geri görüş kamerası ve park sensörü. Ya çok net olduğunu söyleyemeyeceğim ama sizin işinizi görüyor diyebilirim. Gerçi bu fiyatta çoğu otomobilde zaten görüntü kalitesi net bir geri görüş kamerası da bulunmuyor. Aslında sınıf standartlarına normal diyebiliriz ve fiyat standartlarına daha doğrusu. Dışarıdan aktaracaklarım bu kadar arkadaşlar. Şimdi arka taraftan, bagajdan başlayalım. Yine arka tasarımını da konuşalım. Evet arkadaşlar, yandan da bu şekilde gözüküyor araba. Tabii cross olmasından kaynaklı bu şekilde plastik kaplamalarımız da mevcut. Arabayı daha böyle heybetli, daha güzel gösteriyor ve aynı zamanda da aslında herhangi bir çarpma sürtme durumunda sizi daha uygun masraflarla işin içinden çıkmanızı sağlıyor. Bu yönden de gayet beğendim. Alt yüksekliği de crossover olarak normal. C SUV'lerden de 1-2 santim kısa arkadaşlar. Yanlış bilmiyorsam doğrusunu yazarım ekrana. 18 santim, 18.6 santim olması lazım yerden yüksekliği. Normal Egea hatchback'lerden de 4 santim daha yüksek bu araba bu arada. Yani bu rakamlar size küçük geliyor olabilir ama arazide gerçekten 1-2 santim bile çok şey değiştiriyor arkadaşlar. Şimdi arka tarafına doğru geçelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi arka farlarımızda LED. Tabii ki normal aydınlatmalar LED. Farları yaktığınızda bu şekilde çizgi şeklinde LED'lerimiz yanıyor ve gayet de güzel gözüküyor arkadaşlar. Hem akşam hem de sabah kendini gerçekten belli ediyor. Gündüz farlarıyla beraber bu da her zaman yanıyor bu arada, onu da söyleyeyim. Fakat normal farlarımız LED. Lakin gördüğünüz gibi sinyal ve geri vites ışığımızda halojen geliyor maalesef. Ama yapacak bir şey yok. Ya bu fiyat bandında bu tarz kısımlar normal arkadaşlar. Şimdi bagaja geçelim. Bu arada geri görüş kamerasını da görüyorsunuz. Bu şekilde buraya yerleştirmişler. Bagajda hemen geri görüş kamerasının yanındaki tuştan açıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, aracın bagajını açtık. Şimdi içeri doğru geçelim. Bu şekilde gözüküyor bagaj açıldığı zaman. Fiyat olarak buna en yakın otomobillerden bir tanesi arkadaşlar Dacia Sandero Stepway. Biliyorsunuz Dacia biraz daha maliyet odaklı bir otomobil olduğu için, gerçi fiyat da aynı şekilde stratejisini sürdürüyor. Lakin fiyat biraz daha kalite konusunda ödün vermemeye çalışıyor. En azından kaplamaları tam sunuyor bize. Bagaj kaplamalarımız tam arkadaşlar. Burada biliyorsunuz Dacia'da yarımdı, şu şekildeydi. Burada tam olması da gayet güzel. Bu arada burada da devam ediyor. Araba beyaz belki belli olmaz ama plastiğimiz burada da devam ediyor arkadaşlar. O da gayet güzel. Aynı zamanda da burada da yükleyip bindirme yaparken boyanızı zarar vermemesi için burada da bir kaplamamız bulunuyor. Bu da Dacia'da eksikti. Tabii bagaj eşiğimiz arkadaşlar biraz var. Şu şekilde göstereyim. Yaklaşık bir karış bir eşiğimiz var. Bagajda başka gösterebileceğim şurada bir ışığımız var. 60'a 40 oranında yatıyor arkadaşlar koltuklarımız. Bagajımız 440 litre bu arada. O konuda da Hyundai Beyon'dan ve Dacia Sandero Stepway'den üstün arkadaşlar. Şurada bir kancamız var. Karşılıklı gördüğünüz gibi. Aynı şekilde burada da görüyor musunuz?
bilmiyorum ama aynı şekilde burada da ve burada da kancalarımız mevcut. Hemen açalım. Stepney yok arkadaşlar arabada. Şu şekilde bagaj alımızı kaldırdık. Şu kartonları biz koyduk. Onlar normalde yok. Şu şekilde size kaldırıp göstereyim. Arkadaşlar tam boy stepney buraya isteseniz de koyamıyorsunuz. Maalesef yer yok. Yarım boy stepney koyabilecek yeriniz var. Simit tüp taktığınız zaman ise bagajı biraz yükseltmeniz gerekiyor. Onu da simit tüp taktıktan sonra şu gördüğünüz kenarlara köpük koyarak bu bagaj alısını biraz yükseltiyorlar. Çünkü simit tüpte dediğim gibi tam boy stepney gibi oluyor biliyorsunuz. Biraz yüksekte kalıyor. Onu bagajı eşitlemek için yanlara köpükle destek yapıyorlar. Eğer simit tüp taktırmak isterseniz böyle bir sürprizle karşılaşmayın diye şimdiden söyleyeyim dedim. Acil yardım kitini biz buraya kendimiz koyduk. Normalde veriyorlar. Bagajı da koyabilirsiniz ama yer olduğu için biz buraya koymayı tercih ettik. Lastik tamir kiti geliyor arkadaşlar. İşinize yarayacak eşyalar da burada bulunuyor. Tabi dilerseniz dediğim gibi yarım boy stepnelik yeriniz var. İsterseniz bunu çıkarıp yarım boy stepne de koyabilirsiniz. Bayide satıyorlar mı açıkçası bilmiyorum ama sorduğumuzda koyabilirsiniz dediler. Onu siz kendiniz alabilirsiniz. Koltukları yatırıp bir de bagajı öyle göstereyim. Bu arada şunu söylemedim. Şurada da askılarımız bulunmakta arkadaşlar. Tabi bunlar plastik. Çok da fazla zorlamamak gerekiyor. Ama yine poşet falan asılabilir diye düşünüyorum. Başka da aktaracağım bir şey yok bagajdan. Hemen arka koltukları yatırıp sizlere o şekildeki hacmini de göstereyim. Evet arkadaşlar koltuğu da yatırdım gördüğünüz gibi 60'a 40 oranında yatıyor. Diğer koltuğu yatırmadım. Koltuğu yatırdığımızda böyle dümdüz bir alan oluşmuyor. Lakin yine de uzun büyükleme yapacağınız zaman işinizi görür diyebilirim. Arka park sensörlerinde arkadaşlar hazır arkaya gelmişken göstereyim. 3 tane de park sensörümüz var. Normalde arabalarda 4 oluyor biliyorsunuz. Hatta bazı arabalarda 6 köşelerde falan da oluyor. Yani bu arabada niye 3 tane hani herhangi bir problem yaratıyor mu derseniz herhangi bir problem yaratmıyor arkadaşlar. Gerçekten gayet güzel çalışıyor. Arkadan ve arabanın genel olarak dışına aktaracaklarım bu kadar da arkadaşlar. Arabanın arka koltuğuna geçip diz ve baş mesafesine bakalım sonra da yola çıkalım. Arka diz mesafesi de gördüğünüz gibi benim boyum 1.76. Benim sürüş pozisyonumda yaklaşık bunu kaç parmak? Şöyle 5 parmaktan biraz daha fazla. Bir 6 parmak arkadaşlar. Hatta şöyle biraz daha dik oturursam bir 8 parmak falan diz mesafemiz var. Gerçekten gayet iyi bu arada diz mesafesi. Baş mesafesi ise tabii bunu benim için ekstrem biraz da. Baş mesafesi de arkadaşlar yine bir 5 parmak falan var. Dediğim gibi 1.76 boyundayım ben. Öndeki koltukta bana göre ayarlı. Ya arka mesafe olarak gerçekten güzel. Bu arada Egea Cross ve Egea Sedan arkadaşlar ya şu kabin olarak aynılar. Sadece bagajdan kesik. Cross o şekilde düşünebilirsiniz. Egea Sedan daha eski olduğu için hani ilk olarak Egea Sedan olarak çıktığı için sonradan hatchback ve işte Cross'a çevrildiği için aracın iç mekanı sedanıyla beraber aynı arkadaşlar. Her şey aynı ve diz mesafesi de ve baş mesafesi de aynı. Hatta baş mesafesi bir tık daha iyi olabilir. Çünkü sedanda biliyorsunuz şurası biraz daha erken eğilmeye başladığı için böyle baş mesafesinden biraz daha alıyor. Bu biraz da hatchback formlu olduğu için daha düz devam ediyor. Hani hatta Cross'un baş mesafesi bir tık daha iyi olabilir o yüzden. Evet arkadaşlar arka kapı iç plastiğimiz de bu şekilde. Ön ve arkalar sert plastik. Lakin dokulu bir malzeme kullanmışlar. O yüzden böyle deri gibi gözüküyor ve dokunduğunuz zaman da açıkçası kalitesiz hissettirmiyor. Aşağı indiğimiz zaman şuralar yine plastik. Şurada bir kumaşımız var. Ufak bir sünger var ama hani böyle varla yok arasında. Ön tarafta bir tık daha yumuşaktı burası. Şurada bir kaydırmaz ped var. Bu aynı şekilde ön tarafta da var. Bunu gördüğümde şaşırmıştım. Aynı zamanda kapıyı buradan tutup kapatıyorsunuz. Cam otomatiğimiz var. Kapı kolumuz var. Krom kaplı. Kapı içi gözümüz var. Hoparlörümüz de burada bulunuyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Arabanın iç tarafına da geçtik. Ön ve arkada gördüğünüz gibi aydınlatmalarımız mevcut. 3 tane tutamağımız bulunmakta. Sadece sol arka tarafta bir tane askılığımız mevcut. 3 tane kafalığımız var arkadaşlar. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Onlar da gayet güzel. Orada 6 tane airbag de bulunuyor arkadaşlar. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Artık arabanın ön tarafına geçebiliriz. Evet arkadaşlar ön kapı içimizde bu şekilde. Arkalar gibi sert plastik lakin biraz daha tok. Burada yine desenli malzemelerimiz burada devam ediyor. Kapı kolumuz arkadaşlar krom kaplı, gayet güzel hissettirdiğini söyleyebilirim. Burası arkalardan bariz biraz daha yumuşak ama yine de çok fazla yumuşak değil. Kumaş kaplı geliyor. Kapı içi gözümüz arkalardan daha büyük lakin içerisi kaplı değil. 4 camımız otomatik, aynalarımız elektrikli burada gördüğünüz gibi. Şuradaki tutma kolunda da arkadaşlar zemininde arkalarda olduğu gibi 4 kapıda da var bu. Kaydırmaz malzeme kaplı. Sadece sol ön cam tek tuşla açılıp kapanabiliyor arkadaşlar. Sağ ön cam da tek tuşla açılıyor. Lakin tek tuşla geri kapanmıyor. Arka camlarda açmak için ve kapatmak için basılı tutmanız gerekiyor. Öyle bir durum söz konusu. İçeri binmeden önce arkadaşlar sadece sol ön koltukta yükseklik alçaklık ayarımız bulunmakta. Şurada da koltuk airbag'imizi görüyorsunuz. İçeri geçtiğimizde arkadaşlar burada ve arka bağlarını açabildiğiniz düğmeler var. Traction Plus'ın düğmesi burada. Lastik basınç sensörünü sıfırlamak için bu tuşa basabilirsiniz. Ve yükseklik alçaklık ayarını da buraya koymuşlar farların.
Hemen kola gelelim arkadaşlar. Güvenlik donanımlarından bir tanesi olan şerit takibi kapatmak için buraya 2 kere basmanız yetiyor. Lakin bunu her arabayı çalıştırdığınızda yapmanız gerekiyor. Kontak kapandığında kendini sıfırla ve tekrar devreye giriyor. Ama tabii ki de benim tavsiyem kapatmamanız yönünde. Direksiyon arkadaşlar hemen şöyle çevirelim. Şuradaki tuşlarla arkadaşlar göstergeyi ayarlayabiliyorsunuz. Gayet detaylı bir göstergesi var diyebilirim. Şöyle iyice gezelim burada. GSR ile beraber gelen arkadaşlar güvenlik donanımlarından bazılarını buradan kapatabiliyorsunuz. Bazılarını da buradan kapatabiliyorsunuz. Onu da göstereceğim. Bu da yaklaşık uzun süredir bir 400 kilometredir falan hesaplıyor. 8.6 diyor. Lakin arabada sizin gördüğünüz gibi 590 kilometrede, 597 kilometrede daha rodajı bitmedi. Biraz fazla yakması normal. Ki 7'li sayılarda gördüm ben. Hani 7.7'yi de gördüm, onu söyleyebilirim. Ya çok dikkat ederek kullanmıyorum. Anahtarımız burada arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim anahtarı da. Gayet güzel bir anahtarı var. Sustalı. Orta tarafa geldiğimizde arkadaşlar Urban'da gelen ekran bu şekilde. Dokunmatik hassasiyeti gayet güzel. Üstündeki jelatini ben daha çıkarmadım. Ayarlarınızı buradan yapabiliyorsunuz. Araç içi ayarlarınızı ve ses ayarlarınızı. Emniyet ve sürüş yardımı kısmından güvenlik donanımıyla beraber gelen sensörleri gücünü arttırıp azaltabiliyorsunuz veyahut da direkt kapatabiliyorsunuz. Evet, bazılarını tamamıyla kapatamıyorsunuz galiba arkadaşlar. Sabitleyici tuşumuz burada bu arada arkadaşlar. Şu da hız sınırlayıcı. Bu da GSR2 ile beraber geliyor. Bu arada arkadaşlar Apple CarPlay ve Android Auto'yu kablo ile beraber bağlayıp kullanabiliyorsunuz. Şu şekilde ekran on-off tuşuna bastığınız zaman arkada ekran çalışmaya devam ediyor. Lakin ekranı kapatıyor. Bu da uzun yolculuklarda gözünüzü almaması için yapılan bir şey. Gayet güzel. Mute tuşunun bulunması güzel. Direksiyonun arkasında da bulunuyor bu arada. Şuradaki arkada direksiyonun arkasında ses açma kapama tuşları bulunuyor. Kanal değiştirme de sol tarafta bulunuyor. Gayet güzel çalışıyor. Ben açıkçası buradaki tuşları neredeyse hiç kullanmıyorum. Onu söyleyebilirim. Yine mute tuşumuz burada. Ses açma kapama ve ekranı kapatma tuşumuz burada. Bu da bu şekilde Browse Center, aynı zamanda kanal değiştirme ve geri tuşumuz da burada bulunuyor. Aşağı geldiğimiz zaman arkadaşlar Stay On Off, kapı açma kapama ve dörtlü tuşumuz. Aynı zamanda airbag ışığımız burada yanıyor. Dijital klimamız var. Gayet güzel çalışıyor şu şekilde. Gayet güzel soğutuyor bu arada, onu söyleyebilirim. Aşağı tarafta 12 voltluk bir çıkışımız var. Yanında da 2 tane USB portumuz bulunuyor arkadaşlar. Buradaki gözde de kaydırmaz kaplı vites ve direksiyon deri kaplı arkadaşlar. Bu da yine Urban'da gelen bir özellik. 6 ileri 1 geri vitesimiz bulunuyor. Vites oranlarında bir yolda bahsederim. Ben şahsen beğendim. Güzel ilerliyor. Düşük hızlarda da 2 ve 3. viteste gidebiliyorsunuz yani. 2 tane bardaklığımız bulunuyor arkadaşlar. Ortaya da küçük bir bardak koyabilirsiniz. Bu da aynı şekilde kaydırmaz kaplı. Burada manuel bir el frenimiz bulunmakta. İleri geri hareket edebilen fakat yukarı aşağı oynayamayan bir kol dayamamız bulunuyor. Şu şekilde göstereyim. Şuradan da açabiliyoruz. Bunun içi arkadaşlar çok büyük değil ama yine bir tane 0.5'lik suyu alabiliyor böyle diklemesine. 2-3 taneyi de yan yana koyabiliyorsunuz. Yine aslında çok da küçük değil. Aşağısı da gözüküyor mu bilmiyorum ama halı kaplı. O da gayet güzel. Arkadaşlar malzeme kalitesi olarak da sadece şu ön göğüs yumuşak ve bayağı yumuşak, hatta şöyle göstereyim. Ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama bayağı hani yumuşacık. Onun harici diğer yerler sert plastik. Torpido gözüne gelecek olursak arkadaşlar, torpido gözünde ışıklandırma maalesef yok. Kaplama da yok. Lakin amortisörlü bir torpido gözü olduğunu söyleyebilirim. Pat diye yere düşmüyor. Şu şekilde açalım. Kendi açılıyor. Bu da gayet güzel bir özellik. İçerisi arkadaşlar gayet yeterli. Aşırı büyük değil. Kapakla beraber açılan bir göz. İçeri doğru uzanmıyor yani. Ama yine de işinizi görür. Evet arkadaşlar, şurada bir İç aydınlatmamız bulunmakta. İç dikiz aynamız ve arkada da sensörümüz, kameramız bulunuyor. Şurası gerçekten güzel gözüküyor, onu söyleyebilirim. Şu ayna biraz daha güzel tasarlanabilirdi. Arabaya biraz küçük kalmış ama yine açıkçası herhangi bir görüş problemi yaşamadım ben şahsen. Ama biraz daha güzel ve daha büyük tasarlansa arabaya daha da çok yakışırdı diye düşünüyorum. Ön iki tarafta da makyaj aynalarımız bulunuyor. Kapaklı bir şekilde, lakin ışıksızlar. 3 tane tutamağımız bulunuyor. Şoför tarafında yok. Başka da arkadaşlar aracın içinden aktaracağım bir şey yok. Geri kalanlarında sürüşte konuşuruz. O zaman sürüşe geçelim. Evet arkadaşlar, sürüşe geçiyoruz. İki kameram da umarım çalışıyordur. Geri görüş kamerası bu şekilde arkadaşlar. Geriye taktığınız zaman burada bu şekilde çıkıyor. Kılavuz çizgileri de hareket ediyor ve gayet de güzel çalışıyor. Geri görüş kamerası burada. Lakin park sensörünün göstergesini ortadaki bilgi ekranına almışlar. Klima çalışıyor arkadaşlar. Gözlükle takacağım, kusura bakmayın. Hava gerçekten çok sıcak. Yarım saat çekerim dediğim videoya 1,5-2 saat uğraştığım için artık pestilim çıktı. Yavaştan yola doğru koyulalım. Umarım görüntüler iyidir. İlk video ufak tefek sorunlar olur. Diğer videolarda olmayacak. Biz bu şekilde arkadaşlar çekimlerimize devam edeceğiz. Bir aksilik yok diye bakalım ve yolumuza çıkalım.
Şimdi arkadaşlar öncelikle eleştireceğim bir şey var. Geriye atarken fark etmişsinizdir. İlk önce atamadığın geri vitesi altının yanına koymuşlar ve mandalı çekerek o şekilde atmak hani yavaş yavaş alıştım lakin hani biraz zorluyor. Hani o konuda açıkçası hoşuma gitmedi diyebilirim. Evet arkadaşlar bir sıkıntımız yok. Bir şey unutmadık. Yola devam edebiliriz. Şimdi öncelikle arkadaşlar yalıtıma gerçi yola çıkınca direkt anlık söyleyeyim. Motor sesi öyle içeri aman aman almıyor arkadaşlar. Mikrofondan nasıl geliyor bilmiyorum ama açıkçası motor yalıtımını beğendim. Kol dayama gerçekten ileri geri kayması güzel bir şey. Tam böyle koyduğunuzda vites de elinizin altında oluyor. O konudan gayet rahat ediyorsunuz. Vites oranları gayet iyi. Yani 2 ve 3'te yani 1'e atmanıza gerek kalmıyor diyeyim. İkinci vitesle hatta üçüncü vitesle böyle çok düşük devirlerde gidebiliyorsunuz. O da iyi. Sürekli vites değiştireyim olayınız çok yok. Lakin tabii ki yokuşa geldiğiniz zaman işler biraz değişiyor. Arabayı biraz devirlendirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Neticede 1.4 motor, atmosferik beslemeli ve 95 beygir, 127 Nm tork üretiyor ve bu 127 Nm torku da 4400 devirlerde veriyor arkadaşlar. Zaten ben buna kendim de şahit oldum. 4000 devirin üzerinde eğer bir yokuşa girerseniz araba bayılmıyor arkadaşlar. Yokuşa geldiğiniz zaman yani birazcık olduğunuz vitesten bir vites küçülterek ya da biz ona göre süratli girerseniz yokuşa işte 4000 devrin üzerinde falan sorun yaşamıyorsunuz yokuşlarda da. Ya aslında motor yeterli bir motor ama tamamıyla sizin ne beklediğinize göre değişiyor bu. Ya şehir içinde eğer ben böyle işte çok süratli kullanmıyorum, işte sakin gidiyorum, uzun yolda da işte 110-120 gidiyorum diyorsan bu araba sana yeterli. Ama ben işte biraz böyle hızlı sürmeyi seviyorum, işte virajdan viraja atlıyorum diyorsan ki zaten altı yüksek bir arabayla virajdan viraja atlamak da çok akıl kârı bir iş değil ama ona rağmen yol tutuşu da fena değil arkadaşlar, onu da söyleyeyim. Şöyle biraz hızlanalım. Şöyle 3000 devrin biraz üzerinde vites attım. Normalde çok yapmam ama evet 60 kilometreye geldik arkadaşlar. 70 gidiyoruz. Şerit takip devreye girdi. 5. vitese attım. Şerit takibi de göstereceğim arkadaşlar. Şu birazcık şey yapalım. İleriden döneceğim için şey yapmıyorum çok fazla. Arkadaşlar şerit takip 60 ya da 70 km olması lazım. Üzerinde devreye giriyor, onun altından çalışmıyor. Şöyle ufaktan bırakayım. Arkadaşlar şöyle sağa doğru hatta biraz şey yapalım. Sağa doğru yanaşıyorum. Direksiyona müdahale ediyor. Gördüğünüz gibi direksiyonu sola doğru kırdı. Sola doğru yaklaştım ise soldan sağa doğru müdahale yaptı. Sağa doğru yaklaştığımda yine beni şeride soktu. Yani aslında şeritten çıkmamanızı sağlıyor bu. Şeritte ortalamıyor, onu söyleyebilirim. Evet şu anda sınırın üzerinde gidiyorsun uyarısı verdi bana. Sonra susuyor tabi. Bu arada arkadaşlar şerit takip sistemi sinyal verdiğinizde sizin geçmenize izin veriyor. Sinyal vermezsiniz ama geçitmiyor sizi yani müdahale ediyor. Onu da yaşamıştım bir kere. Dalgınlığıma geldi. Sinyal verdim. Sola geçtim. Yol boştu. İstediğim arabaya geçtikten sonra araya da güzel mesafe verdikten sonra hani sinyalsiz sağa geçeyim dedim. Beni böyle bir anda şöyle sola soktu. Tekrar şeride soktu yani. Açıkçası bir garip hissetmiştim. Sonra tekrar sinyali verdim. Araba yeni aldım zamanlarda. Gerçi hala da yeni sayılır. Çünkü bir ay bile olmadı diyebiliriz arabayı teslim alalı. Ama yine de 600 kilometre yol yaptım. Tabi bunun 600 kilometrenin 550'sini falan ben yapmışımdır. Yani gayet arabaya hakim olduğumu düşünüyorum şahsen. Şurada 30 tabelası var mesela, okuyacak mı? Onu okumadı. Her tabelayı okumuyor olabilir, bilmiyorum açıkçası. Onu niye okumadı? Şöyle yola doğru çıkalım yavaştan. Bu arada arkadaşlar şu ufak bozuk bir yoldan gidiyorum. Süspansiyonlarına da geleyim o zaman. Süspansiyonları gayet konfor odaklı, keyifli. Sizi rahatsız etmiyor arkadaşlar. Biraz süspansiyonun çalışma sesini içeride duyuyorsunuz. Ama bu da rahatsız edici değil. Sadece duyuyorsunuz yani, öyle söyleyeyim. Araba 1220 kilo arkadaşlar. Egea Sedan aynı bir şekilde 1.4 Urban donanımıyla birlikte 1160 kilo arkadaşlar. Daha küçük bir araba nasıl daha ağır olabiliyor derseniz araba daha yalıtımlı arkadaşlar. Egea Cross, Egea Sedan'a göre daha sessiz bir otomobil. Onu söyleyebilirim. Arkadaşlar direksiyon hissiyatı tabii ki de öyle yok. Yumuşak. Biraz daha konfor odaklı bir direksiyon. Lakin şu an yine sertliği yerinde.
Ama hani böyle bir hissiyat yok. Güvensizlik hissiyatı oluşturuyor mu oluşturmuyor. Hani gelirken dediğim gibi ben bu arabayı süratli de kullandım, sakin de kullandım. Hani bu araba beni hiçbir şekilde tedirgin etmedi. Frenler de gayet güzel çalışıyor. Evet, bu şekilde bip bip ötecek arkadaşlar. Bunu kapatmadım. Neyse işte sizde bu şekilde bip bip ötecek. Yani sizde de ötecek alırsanız. Bunu kapatabilirsiniz. Bu arada bu 2024'ün 3. çeyreğinden sonra gelen otomobillerde galiba GSR 2 var. Bir de şu an güncel satılanlarda. Kırmaya bir tık açacağım bu arada, kusura bakmayın. Gerçi ses gelmiyor herhalde size de, neyse şu anki kademesi güzel. Şimdi arkadaşlar ben arabayı Mayıs'ın sonunda 1.150.000 liraya aldım. Kampanyayla beraber. O zaman 1.150.000 liraya herhangi bir sıfır otomobil yoktu. Ben C segment, crossover ve dolu da bir otomobil almış oldum. Bu paralara yine işte 200-300 bin lira yukarılarına ne alınabilir? Hyundai Bayon var. 1,5 milyona satılıyor şu an. Yalnız 1.2 atmosferik motoruyla tercih ederseniz, o manuel geliyordu yanlış hatırlamıyorsam. Onda da arkadaşlar 1.300.000 civarında satıyorlar. Belki bayda biraz daha pazarlıkla Egea'ya benzer paralara alabilirsiniz. Lakin Egea boyutlarıyla ve motor hacmiyle 1.2 Bayon'dan daha iyi. Bayon'da Dacia Sandero Stepway'de B segmenti araçlar biliyorsunuz arkadaşlar. Egea Cross iç hacim ve bagaj olarak ikisinden de önde. Şimdi bunun beraberinde tabii Hyundai Bayon tarafında 1.0 turbo ve otomatik avantajınız var. Aynı zamanda Dacia Sandero Stepway'de de 1.0 turbo ve otomatik avantajınız var. Egea Cross'ta da otomatik avantajınız var. Lakin 1.6 Multijet, yani 1.6 dizele otomatik şanzıman koydukları için ve 1.0 turboyu da kaldırdıkları için, gerçi 1.0 turbo da galiba satıldığı dönemde manuel satılıyordu diye hatırlıyorum. 1.6 dizel olmasına kaynaklı araba pahalı arkadaşlar. 1.700.000 liraya satılıyor Egea'nın otomatiği. Egea 1.150.000 liraya alınabilecek en güzel otomobillerden bir tanesi. Alınır mı? Alınır. Lakin fiyatının da üstünde hissettirdiğini söyleyebilirim. Yani ucuz hissettiren bir tarafı da yok. Hani ufak tefek yerlerde maliyetten kaçtığını görüyorsunuz arkadaşlar ama yani neticede Kia Picanto iyi, ondan daha uygun bir otomobil alıyorsunuz ve boyut olarak da büyük, konfor olarak da daha iyi. Her türlü işinizi görebilecek bir aile otomobili aslında baktığınız zaman. 1.4 motor da arkadaşlar devirlendirildiğiniz sürece gidiyor. Yani düz yolda öyle çok da fazla devirlendirmenize gerek yok. Ben genellikle 2500 ile 3000 devir arasında vites değiştiriyorum. Düz yolda yeterli oluyor. Böyle aman aman bir yokuş yoksa da yine aslında fena değil, gidiyor. Lakin dik bir yokuş olduğu zaman 1-2 vites düşmeniz gerekebilir. O da dediğim gibi biraz yola göre değişiyor. Yani aslında manuel arabaya hakim olan birisi, manuel araba sürmeyi bilen birisi, işte rampaya gelmeden arabanın bayılacağını aslında hissedersiniz. Böyle ilk girdiğiniz zaman evet yani bu devri düşecek dersiniz. İşte o zaman vitesi düşürürseniz bir kademe sizi çıkartır rahat bir şekilde. Ama arabanın iyice bayılmasını beklerseniz o zaman 1 değil 2 vites bile düşmeniz gerekebilir. Onu söyleyeyim. Yani tamamıyla arabaya hakim olmakla ve manuel vites sürmeyi bilmekle alakalı 1.4 motoru yürütebilmek. Hani böyle turbolu bir otomobilmiş gibi süremezsiniz bunu arkadaşlar, onu söyleyeyim. Ama dediğim gibi beni tatmin etti. Benim bundan önceki arabam 1.25 Fiesta'ydı arkadaşlar, 2000 model. Flare, LPG'li. Tabii o da atmosferik ve düşük hacimli bir otomobil olduğu için ondan sonra ben buna geçtiğim zaman herhangi bir böyle performans düşüklüğü de işte beni tatmin etmeme gibi bir durumu olmadı. Hatta üstüne üstlük daha yeni ve daha hacimli bir araba olduğu için eski otomobilime nazaran beni daha çok tatmin etti. Ya sizin aslında bu arabadan ne beklediğinize ve hangi otomobilden geçtiğinize de bağlı 1.4 motorun gidip gitmemesi. Onu söyleyebilirim. Ha, tutup 1.6 dizel bir otomobilden geçtiyseniz bu arabaya evet çekiş sizi tatmin etmeyebilir. Ama 1.4 atmosferik bir otomobil aldığınızı bilerek kullanırsanız sizi her türlü tatmin edecektir. Ki zaten bu piyasada bence ikinci el 10 yıllık 15 yıllık bir araba alacağınıza sıfır bir otomobil alıp 5 yıl garantili kafanızı rahat bir şekilde binmeniz çok daha mantıklı olacaktır. Ki kendim de zaten şahsen ikinci el bir otomobil bakıyordum 800-900 bin lira civarına. Bu paraya ikinci el bir otomobil alacağıma biraz daha üstüne verip sıfır otomobil alayım diye bir tercihte bulundum. Mutluyum. Size de tavsiye ederim o yönden. Şimdi gelelim yağ yakma problemine arkadaşlar. Şu an tabi gördüğünüz üzere araba daha yeni rodajda ve 609 kilometre. Hatta şu an 609 kilometrede. Yani daha ben yağ ile ilgili herhangi bir problem yaşamadım. Lakin internette de araştırdığım üzere bu arada arkadaşlar yağmur ve far sensörü Urban'da bulunmuyor. Launch'ta geliyor, onu da söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar yağ yakma probleminde de her otomobil, her motor yağ eksiltiyor arkadaşlar. İnternette de araştırabilirsiniz. Belirli bir miktar her otomobil yağ eksiltir. Yağ yakmıyor bu araba. Yağ yaksa duman atar. Öyle bir problem yok. Sıfır araba zaten niye yağ yaksın? Onu da söyleyeyim. Hani bazı kelime, bunlar belki diyeceksin tamam hani ha yakıyor ya eksiltiyor. Neticede yağ azalmıyor mu? Azalıyor diyeceksiniz ama yağ yakma bambaşka bir problem. Yağ eksiltme bambaşka bir problem. Bu arabada yağ eksiltme problemi her arabada olduğu gibi var.
Yağ soğutucusu bulunmuyor arkadaşlar 1.4'lerde. Lakin yağ soğutucusunu, mesela şu an ufak bir rampa çıkıyorum. 5. vitese attım. Devam ediyorum. Yine hani trafikle beraber gidiyorum. Geride kalmadım, onu söyleyeyim. Yola göre vites değiştirdiğinizde araba yürüyor yani özetle. Birisi arkadaşlar servise gittiği zaman YouTube'da izlemiştim. Beyefendi video çekmiş. 10.000 hatta 11-12.000 kilometre yapmış. Biraz geçirmiş. 500 mililitre mi 400 mililitre mi ne yağ eksiltmiş. Kendisi de diyordu bu yağ eksiltmesi normal arkadaşlar diye. Ki de araba daha rodajdan yeni çıkmış ya da tam çıkmamış mıydı, öyle bir şey olması lazım. Bu arada bu arabayı da ilk 5000 kilometrede aldığınız zaman bir bakıma getirin diyorlar. Ücretsiz şekilde bakıyorlar arkadaşlar. Herhangi bir problem var mı? Rodaj nasıl gidiyor? Herhangi bir eksiği varsa arabanın ücretsiz tamamlıyorlar. Ondan sonra hep 10.000'de bir ya da yılda bir defa bakıma götürüyorsunuz, onu söyleyeyim. Onun haricinde dediğim gibi 500 mililitre ya da 400 mililitre olması lazım. O civarda bir yağ eksiltmiş araba. Zaten 3 litre yağ alıyor motor. Yağ çıkarttıkları zaman 2,5 litre daha yağ vardı motorda. Yani bu problem teşkil etmez arkadaşlar. Zaten bakımdan bakıma her yılda da 10.000'de bir götürdüğünüz zaman sorun yaşamazsınız. Motorda işte yağ kalmayacak, işte bagajda yağ bidonuyla mı gezeceğim bir de sıfır otomobilde falan gibi şeyler yok arkadaşlar. Yani hani öyle bir şey olsa zaten 7 yıl üst üste bu araba en çok satan otomobil olmaz. Şimdi diyeceksiniz ki belki Egea'nın çok satmasının sebebi fiyatı. Evet, o da bir etken ama biliyorsunuz ki Renault Taliant vardı. O da uygun bir otomobildi. O da sedandı. O niye satmadı, hatta piyasadan çekildi? Şu an sıfır satılmıyor biliyorsunuz. Niye çekildi? Ucuzdu o arabada. Çünkü insanlar tatmin eden özellikleri yoktu. Kalite olarak iyi bir otomobil değildi. Demek ki bir arabanın çok satmasının sebebi sadece fiyatı değil. Fiyatının yanında sundukları da önemli. Şimdi bu araba fiyatının yanında sunduklarıyla da öne çıkıyor arkadaşlar. Dediğim gibi bu arabadan 150-200 bin lira daha fazla satılan Dacia Sandero Stepway'den motor olarak bir eksisi olabilir. Lakin 0-100 değerine baktığımız zaman CVT şanzımanla beraber gelmesinden dolayı Dacia Sandero Stepway'in performansı törpülüyor. Bu arada arkadaşlar rampa çıkıyorum, 90'la çıkıyorum yani. Çok da sorun yaşamıyorum. Sen benim önüme geçeceksin galiba, gel geç. Dacia Sandero Stepway'in 1.0 turbo motoruyla arkadaşlar CVT şanzımanlı hali 14 saniye 0-100'ü var. Bu arabanın 12.7 saniye falan olması lazım. Doğru değeri yazarım. Unuttum biraz onu açıkçası. Onu da söyleyeyim. Yani aslında öyle çok da performanssız bir araba değil ama tabii 127 Nm tork biraz düşük olduğu için turbolu araçlarda tork daha yüksek oluyor. Hani yokuşlarda biraz daha performanslı olur. Tabii Dacia tarafı, orası ayrı mesele. Ama hani yine düz yolda çok da bir şey fark etmiyor yani açıkçası. Şimdi her gün de tutup Bolu Dağı'na tırmanmayacağınıza göre arkadaşlar 1.4 motor hayli yeter aslında. Gelelim yalıtımına arkadaşlar. Rüzgar sesi öyle çok almıyor araba. Hatta yok gibi bir şey diyebiliriz. Rüzgar sesi yaklaşık 100 kilometrede falan 120-130'a çıktım, bir baktım. Ufak ufak geliyordu. Rahatsız etmedi şahsen beni. Yol sesi biraz var. Motor sesi de yok gibi bir şey. Abi nerede durmuşsunuz ya? Çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Kenarda durmuşlar. Gelelim yalıtıma. Dediğim gibi arkadaşlar rüzgar sesi, motor sesi, trim sesi zaten yok. Şu an 600 km oldu gerçi, bende 616 olmuş. Herhangi bir titreşim, herhangi bir trim sesi yok. Zaten araba 4 silindirli olduğu için gayet titreşimsiz çalışıyor motor. 120 kilometrede bu arada 3000 devirle gidiyor. Onu söyleyebilirim. Şimdi yol dolu, test edemeyeceğim ama kalabalık gidiyoruz. Başka arabadan aktarabileceğim bir şey. Direksiyon arkadaşlar gayet yumuşak. Park manevralarında gerçekten işinizi kolaylaştırıyor. Aynalara geçelim arkadaşlar. İç dikiz aynası biraz küçük. Biraz daha büyük olmasını isterdim ama çok da fazla bir sorun teşkil etmiyor. Hatta arkayı gösteriyor, yani herhangi bir problem yok. Arka kafalıklarda arka görüşü engellemiyor en aşağı seviyede. Bunun beraberinde yan aynalar gayet güzel. Herhangi bir kör noktası yok. Şu ağ sütunlarının şu çaprazlığı göremiyorum ama şey olmadığı için, kelebek camı olmadığı için, ama o da çok büyük bir problem teşkil etmiyor. Yan aynalar gayet güzel. Gerçi çift açı yok. Onu söylemeliyim. O olsa güzel olurmuş. Dediğim gibi yerden 18.6 santim yüksek olması lazım otomobilin. Yani C SUV'larla 1 santim falan oynuyor ayarlarında. 1-2 santim oynuyor. Hani öyle çok da fazla bir fark yok ama tabii yine arazide 1-2 santim bile fark ettiriyor arkadaşlar. Ön kaput çok kestiremiyorsunuz ucunun nerede bittiğini. O yüzden bazen 1-2 manevra yapmanız gerekebiliyor. Aracın dönüş çapı arkadaşlar 10.9 metre. O da fena değil diyebilirim. Onun beraberinde başka diyebileceğim bir şey yok. Arkadaşlar şu garibime gitti. Arka cam sileceğini böyle kaldıramıyorsunuz. Tam sadece çok ufak açılıyor. Haberiniz olsun, tutup böyle tamamıyla kaldıracağım diye kırmayın. Hani öyle bir eksisi var. Keşke tam açılsaydı. Ama yani onu kaldırıp böyle elinizde tutarak silmeniz gerekiyor. Yani böyle tamamıyla kaldıramıyorsunuz arka sileceği. Yani şehir içinde gayet kullanımı güzel. Süspansiyonları gayet güzel. Yani araba alınır mı? Alınır.
Ama dediğim gibi performans beklentisi çok fazla olmasın. Şehir içinde gayet yeterli. Yokuş çıkacağınız zaman da uygun devir ve vites oranlarıyla araba yürütürsünüz. Araba atıyorum ya 6. vitese bayılıyorsa debriyaja bas 5'e at. Yani hani çok böyle hayat memet meselesi değil bunlar. Onu anlatmaya çalışıyorum. Dediğim gibi arkadaşlar Egea Cross gayet güzel bir otomobil. Fiyatı da şu an makul. İç hacmi de zaten güzel. Zaten ya sıfır A sınıfı bir otomobil parasından daha uygun arkadaşlar. C sınıfı crossover alıyorsunuz. Zaten daha ne bekliyoruz yani aslında baktığınız zaman hani Kia Picanto vermiyorlar bu paraya. O yüzden fiyat olarak bayağı avantajlı arkadaşlar aslında. Yani o yüzden değerlendirilebilir dediğim gibi. Ama yine de tercih sizin. 1 milyon 100, 1 milyon 200 bin, 1 milyon 300 bin civarına Egea dışında zaten sıfır otomobil yok. Ya Dacia Sandero Step B'de dediğim gibi motor şanzıman sizin için daha önemliyse tercih edebilirsiniz. Ama iç hacim olarak ve kalite olarak kesinlikle Sandero Step B'den daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Egea Cross'un. Hyundai Bayon içinde dediğim gibi videonun başında konuşmuştuk. O da alınabilir bu otomobil yerine. Lakin o da bu otomobilden biraz daha küçük bir otomobil ve iç kalitesi de çok iyi değil o arabanın tabi. Onunla beraber 1.0 turbo almak isterseniz zaten 1.5 milyonlara kadar çıkıyor. Şu an Mayıs değil Haziran'ın sonundayız arkadaşlar 2025. Ona göre siz bakabilirsiniz ama hep benzer şey olacaktır, aralarında fark olacaktır. Ya bu fiyata kesinlikle tercih edilesi bir otomobil. Onu söyleyebilirim. Şey çok iyi değil. Keşke olsaydı. Gerçi birçok otomobilde de artık herhalde yok ama kilitli olanlar da var. Depo kapağı kilitli değil arkadaşlar. Oraya özel bir ağız yapmışlar. Pompanın ucu açabiliyor orayı. Onun haricinde elinize bastırdığınız zaman açılmıyor. Lakin onun yerine bir kapak koyulsaydı daha güvenli olabilirdi. Ama tam öyle böyle pompanın ucuna göre tasarlandığı için herhangi bir kazıkla da bastırsanız açılmıyor galiba o. O tam böyle ucuna göre ayarlanmış orası. Lakin dediğim gibi depoda kilitli değil. Yani o da kilitli olsa güzel olurmuş. Evet arkadaşlar Egea'dan bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. İlk video olduğu için biraz havanın da verdiği tabii bir baygınlıkla beraber biraz alelacele çekmek zorunda kaldım videoyu. Bu şekilde Otobonus kanalımızda faaliyete geçirmiş olduk. Egea Cross'la olan maceralarım işte servistir, arabaya yapacağım aksesuarlardır. Gerçi çok bir şey yapmayı düşünmüyorum ama bu kanalda olmaya devam edecek. Bunun beraberinde diğer otomobillerin de videosu bu kanalda olacak. Sizler de abone olup yorumlarda fikirlerinizi yazarsanız arkadaşlar, videoya da like atarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.